Körlük, ışığın ve formun sonsuz yokluğu. Ancak nöropsikoloji bize öyle bir körlük türü olduğunu gösteriyor ki kişi hiçbir şey görmediğini iddia etmesine rağmen hareket eden nesneleri takip edebiliyor, engellerden kaçınabiliyor ve el işaretlerini taklit edebiliyor. İşte bu blind sight yani kör görüş. Bu sendromda hastalar bilinçli görme yetisini tamamen kaybetmiştir. Zihinleri karanlıktır. Ancak vücutları görme eylemini bilinçsiz bir düzeyde sürdürür. Bu beynin en derin sırlarından biridir. Nasıl olur da bilinçli algı olmadan görme eylemi devam edebilir? Kör görüş beynimizin birincil görsel merkezindeki hasarın sonucudur. Ancak bu hasar beynin ilkel evrimsel olarak eski görme yollarını devre dışı bırakamaz. Bu yol hız ve hayatta kalma için tasarlanmıştır. Bilincin lüksüne ihtiyaç duymaz. İşte bu videoda kör görüş fenomeninin nöral temelini inceleyeceğiz. Görmenin neden iki ayrı yolda gerçekleştiğini keşfedecek, bilincin sadece olayları izleyen bir mekanizma olup olmadığını sorgulayacak ve en önemlisi görmeden görmenin imkansız paradoksunu çözeceğiz. Kör görüş nöropsikolojik açıdan tanımlanmış bir sendromdur. Bu durumdaki hastalar beynin arka kısmındaki birincil görsel korteks yani V1 olarak bilinen bölgenin hasar görmesi sonucu körleşmişlerdir. V1 gözden gelen görsel bilginin işlendiği ve bilinçli algıya dönüştürüldüğü ana merkezdir. V1 hasar gördüğünde hasta dünyayı sadece karanlık olarak algılar. Ancak bu hastalar bir nesneyi gördüklerini reddetmelerine rağmen basit görsel görevleri şaşırtıcı bir doğrulukla yerine getirirler. Bir laboratuvar deneyi sırasında kör görüşlü bir hastanın kör alınına bir ışık noktası gösterilir ve hastadan o ışığın nerede olduğunu tahmin etmesi istenir. Hasta görmüyorum ama sanırım burada diyerek elini %90'a varan doğrulukla ışığın üzerine koyar. Bu sendromun en çarpıcı yanı algı ve eylemin ayrışmasıdır. Algıda hasta ışığı, rengi, şekli veya hareketi bilinçli olarak deneyimleyemez. Zihni karanlıktır. Eylemde ise buna rağmen vücut otonom olarak görsel bilgiye tepki verir. Bir engelden kaçınabilir, kendisine gösterilen bir eli veya yüz ifadesini taklit edebilir ve bir nesnenin yönünü doğru tahmin edebilir. Kör görüş bu nedenle nörobilime görmenin aslında tek bir eylem değil, beynin farklı yollarla işlediği ve farklı hedeflere sahip olduğu karmaşık bir süreç olduğunu kanıtlar. Bilinçli görme kaybına rağmen devam eden bu yetenek, beynin görme bilgisini V1'i atlayarak farklı bir yoldan işlediği anlamına gelir. Peki gözden gelen bilgi V1'i atlayarak beynin hangi bölgesine gidiyor? Bu ilkel görme yolu evrimsel olarak hangi amaçla tasarlanmıştır? Kör görüş görmenin tek bir ana merkezi olmadığını, aksine evrimsel olarak farklı amaçlara hizmet eden iki ana yoldan olduğunu kanıtlar. Bu yollar beynin görsel bilgiyi farklı hızlarda ve farklı bilinç seviyelerinde işlemesini sağlar. Birinci yol bilinçli görme yolu ya da yüksek yol olarak adlandırılır. Bu yol evrimsel olarak daha yenidir, detaylı, renkli ve net bilinçli algıdan sorumludur. Gözden gelen görsel bilgi öncelikle beynin bir röle istasyonu olan talamustaki LGN yani lateral genikülat çekirdeğe gider. LGN'den çıkan sinyallerin büyük çoğunluğu beynin arkasındaki oksipital lobda bulunan birincil görsel korteks yani V1'e ulaşır. V1 görsel bilginin bilinçli deneyime dönüştüğü yerdir. Kör görüş hastalarında genellikle bir inme veya travma sonucu işte bu V1 bölgesi hasar görmüştür. V1 hasar gördüğünde bilgi bilinçli algıya dönüşemez. Hasta görmüyorum der. İkinci yol ise ilkel görme yolu ya da düşük yol olarak adlandırılır. Bu yol memelilerin ve hatta sürüngenlerin beyninde bile bulunan evrimsel olarak çok daha eski bir sistemdir. Bu ilkel yol V1'i atlayarak ilerler. Gözden gelen bilgi LGN'den geçse bile V1'e gitmek yerine beynin orta kısmındaki daha alt merkezlere özellikle superior colliculus'a yönlendirilir. Superior colliculus'un görevi bilinçli algı yaratmak değil, göz ve baş hareketlerini hızla koordine etmektir. Bu sistem sadece hareketi, konumu ve genel yönü işler. Bu bir avcının avını karanlıkta bile fark etmesini sağlayan hız ve hayatta kalma odaklı bir sistemdir. İşte kör görüşün sırrı tam da bu ikinci yoldadır ve bir hasar görse bile ilkel görme yolu sağlam kalır. Hastanın beyni hareket eden bir nesnenin varlığını, yerini ve yönünü superior colliculus ve diğer ikincil görsel bölgeler aracılığıyla bilinçsizce kaydetmeye devam eder. Dolayısıyla hasta sorulduğunda hiçbir şey görmüyorum der. Çünkü bilinçli görmeden sorumlu V1 çökmüştür.
Ancak bir nesneyi işaret etmesi istendiğinde bilinçsizce çalışan bu ilkel sistem doğru bilgiyi sağlar. Bu fenomen bilincin sadece olayları izleyen bir mekanizma olduğunu fikrini güçlendirir. Kör görüşün varlığı sadece hastaların kendi iddialarıyla değil, nörobiliminin titizlikle tasarladığı deneylerle kanıtlanmıştır. Bu testler bilinçli algı olmadan beynin ne kadar görsel bilgiyi işleyebildiğini ortaya çıkar. Kör görüşün ilk ve en temel kanıtı hastaların kör alanlarında gösterilen ışığın veya nesnenin konumunu ve hareket yönünü tahmin etme yeteneğidir. Deneylerde hastanın kör alanına bir ışık noktası kısaca gösterilir ve hastadan o ışığın nerede olduğunu tahmin etmesi istenir. Hasta ısrarla görmediğini söylese de elini o noktaya uzattığında şans faktörünün çok ötesinde bir doğrulukla işaret eder. Nöral kanıtta ise bu başarı bilginin V1'i atlayarak superior colliculus'tan geçtiğini ve posterior parietal korteks gibi eylem merkezlerine ulaştığını gösterir. Yani beyin hareket etmesi için yeterli bilgiyi almıştır. Ancak bu bilgiyi bilinçli farkındalığa yükseltmemiştir. Daha karmaşık testler kör görüşün sadece bir yönlendirme yeteneği olmadığını, aynı zamanda şekil ve form hakkında bile bilgi işleyebileceğini gösterir. Yine deneylerde hastaya kör alanında basit bir şekil gösterilir ve hastadan bunun hangi yönde olduğunu tahmin etmesi istenir. Şaşırtıcı bir şekilde hastalar bu temel yönelimleri dahi yine şansın çok üzerinde bir başarıyla ayırt edebilirler. Bu ilkel görme yolağının sadece konumu değil, aynı zamanda görsel formun temel özelliklerini de işleyebileceğini düşündürür. Kör görüşün en büyüleyici ve ürkütücü kanıtı duygusal kör görüş olarak bilinen durumdur. Deneyde hastanın kör alanına bir insanın korku ve neşe gibi güçlü duygusal ifadeler içeren bir yüzü çok kısa süreliğine gösterilir. Hastadan yüzü görmediği halde hangi duygunun ifade edildiğini tahmin etmesi istenir. Hastalar korku ifadesini özellikle yüksek bir doğrulukla tahmin ederler. Korku yüzü amigdalayı anında tetikler. Bu görsel bilginin V1'i atlayarak doğrudan duygusal alarm merkezi olan amigdalaya ulaştığını gösterir. Evrimsel bağlamda bu hızlı yol atalarımızın tehditleri hızla tanıması ve tepki vermesi için tasarlanmış ilkel bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Bilinçli bir tehdit algısına ihtiyaç duymadan tepki verebiliriz. Kör görüş deneyleri bilinci eylemi yürüten yönetici değil, sadece olanları rapor eden bir izleyici konumuna düşürür. Görsel bilgi beynin alt katmanlarında işlenir ve eyleme dönüşür. Ancak bilincin odaya girmesi için V1'in onayına ihtiyaç duyulur. Kör görüş sadece tuhaf bir nörolojik durum değil, aynı zamanda bilinçli algının rolü üzerine felsefi bir meydan okumadır. Eğer bir eylem bilinçli farkındalık olmadan yüksek doğrulukla gerçekleştirilebiliyorsa, bilinçli görmenin asıl amacı nedir? Kör görüş bilincin eylemlerimizi başlatan veya yöneten bir merkez olmadığı fikrini destekler. Daha ziyade bilinç beynin gerçekleştirdiği eylemleri bir araya getiren, anlamlandıran ve raporlayan bir mekanizma olabilir. Kör görüş bilinçli görmenin devre dışı kaldığı ancak eyleme yönelik bilinçsiz görmenin devam ettiği bir durumdur. Bu da demektir ki dünyayı eylem için görmek, onu zihinsel olarak deneyimlemekten çok tamamen ayrı bir nöral süreçtir. Eğer bilinçsiz görme hayatta kalmak için yeterli ise bilinçli görme neyin lüksünü sunar? Bilinç, bilgiyi kısa süreli belleğe getirmemizi ve onu gelecek eylemleri planlamak için kullanmamızı sağlar. Bilinçli algı ise deneyimlerimizi dil aracılığıyla başkalarına aktarabilmemizin tek yoludur. Kör görüş bilinçli deneyimin sadece bir yılanın nerede olduğunu bilmek değil, o bilgiyi sosyal bağlama oturtmak, geleceği planlamak ve başkalarıyla paylaşmak için hayati olduğunu gösterir. Bilinçli algının bu kadar kırılgan bir nöral devreye bağlı olması tedavi umutlarını da beraberinde getirir. İşte beynin yeniden düzenlenme yeteneği sayesinde bilinçli görmenin bir kısmını geri kazanmak mümkündür. Tedavinin anahtarı sağlam kalan o ilkel görme yolağını aktif etmektir. Kör görüşlü hastaların ilkel görme yeteneklerini bilinçli hale getirmeleri için terapistler zorlamalı kullanım prensibini uygularlar. Hastalar kör alanlarındaki nesnelerin yerini ve hareketini sürekli olarak tahmin etmeye zorlanır. Amaç bilinçsizce çalışan dorsal akışı bilinçli algıya bağlayacak yeni nöral yollar oluşturmaktır. Tekrarlı ve ısrarlı eğitimle bazı hastalar kör alanlarındaki nesneleri önceleri tahmin ettim derken daha sonra yavaş yavaş hissediyorum veya zayıf bir ışık görüyorum şeklinde bilinçli olarak algılamaya başlamışlardır. Bu beynin V1'i atlayarak bilinci aktif etme yeteneğini gösterir. Nörobilim beyni doğrudan uyararak
yeniden düzenlenme gibi bölgelerin hızlandırmanın yollarını araştırıyor. Transkraniyel manyetik stimülasyon gibi teknikler hasar görmüş V1'in etrafındaki sağlam kalan ikincil görsel alanları V2 ve 3 alanları uyararak aktif edebilir. Bu uyarım ilkel görme yolağının V1'i atlayarak daha üst düzey görsel kortekslere ulaşmasını kolaylaştırabilir. Bu sayede hastanın bilinçsizce gördüğü bilgi bilinçli farkındalık düzeyine yükseltilebilir. Evet, kör görüş bize görme eyleminin bilinçli ve net algıdan çok daha temel bir düzeyde başladığını gösterir. V1 görsel deneyimlerimizi bilinçli deneyime çeviren bir onay merkezidir. Kör görüş ise bu onayın yokluğunda bile eylemin devam edebileceğini kanıtlar. Bu sendromun çözülmesi sadece kör görüşlü hastaların tedavisi için değil, aynı zamanda bilinç nedir sorusuna cevap bulmak için de kritik öneme sahiptir. Bilinçli görme sadece bilgi almak değil, onu deneyimlemek anlamına gelir ve kör görüş bu deneyiminin beynin hangi hassas nöral devrelerine bağlı olduğunu açıkça gösterir.